Taşların sonsuz yer değiştirmesi sessiz hücreyi her gün canlandırıyordu. Ve düzenli alıştırma yapmam sayesinde düşünme yeteneğim sarsılmış kesinliğini yeniden kazandı. Beynimin tazelendiğini, hatta sürekli düşünmeye zorlandığı için sanki bilendiğini hissediyordum. Daha kesin ve dikkatli düşünüyor olmam her şeyden önce sorgulamalarda ortaya çıkıyordu. Satrançta savunma yaparken blöflere ve gizli hilelere karşı bilmeden ustalaşmıştım. O andan başlayarak sorgulamalarda bir daha açık vermedim. Hatta Gestapo'nun bana yavaş yavaş belirgin bir saygıyla bakmaya başladığını düşünüyordum. Ötekilerin hepsinin pes ettiklerini görünce böyle sarsılmaz bir direnme gücünü hangi gizli kaynaklardan aldığımı soruyorlardı birbirlerine belki de. O kitaptaki 150 oyunu her gün düzenli olarak yeniden oynadığım bu mutlu dönemim aşağı yukarı 2,5 ay sürdü. Sonra beklenmedik bir biçimde ölü bir noktaya geldim. Ansızın yeniden hiçlikle karşı karşıya buldum kendimi. Çünkü her bir oyunu 20 ya da 30 kez oynadıktan sonra yeni olmanın, şaşırtıcı olmanın getirdiği çekiciliği yitirdiler. Önceleri beni heyecanlandıran, kanımı kaynatan güçleri zayıfladı. Her hamlesini çoktan ezberlediğim oyunları tekrar tekrar oynamanın ne anlamı vardı ki? İlk açılışı yapar yapmaz gerisi kendiliğinden aklımda beliriyordu. Artık sürpriz, gerilim, sorun kalmamıştı. Kendimi oyalamak için, artık onsuz olamadığım düşünsel zorlanmayı yaratmak için başka oyunlar içeren başka bir kitap gerekliydi bana aslında. Ama bu kesinlikle olanaksız olduğundan, bu tuhaf çılgınlıktan kurtulmanın tek bir yolu kalıyordu. Eski oyunların yerine yenilerini bulmalıydım. Kendimle, daha doğrusu kendime karşı oynamaya çalışmalıydım. Bu oyunlar oyununun yarattığı tinsel durum üzerine ne dereceye kadar kafa yorduğunuzu bilmiyorum. Ama rastlantıdan tümüyle kopmuş bir düşünce oyunu olan satrançta kendine karşı oynamak istemenin mantıksal açıdan bir saçmalık olduğunu anlamak için fazla düşünmeye gerek yok sanırım. Sözü uzatmayayım. Aylarca çaresizlik içinde bu olanaksız, bu saçma şey üzerine çalıştım. Ama keçileri kaçırmamak ya da bir akıl hastalığına yakalanmamak için bu saçmalıkla uğraşmaktan başka seçim şansım yoktu. Çevremdeki korkunç hiçliğin beni boğmaması için kendimi siyah ve beyaza bölmeyi en azından denemek durumunda